Herkese merhaba arkadaşlar. Mechanical Master'ın 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırlıyorsanız buradaki Creative Chemical Tank'ı yapıp antimatter üretimimizi sınırsız hale getirmiştik. Bununla beraber şimdiden 1000 tane antimatter üretmişiz. Ben buraya bir tane driver koydum ve buraya depolamaya başladım. Ayrıca ben buraya Precision Mechanism ve Final Star Craft'ı verdim. Bunlar hatırlıyorsunuz bizim Final Star yapımında kullanacağımız şeyler. Bunlarla beraber de artık buradaki kreatif eşyalarını tamamlayıp modpack'i bitirebileceğiz bu bölümde. Yani bu bölüm modpack'imizin son bölümü olacak. Ayrıca açıklamalar kısmında Discord sunucumuzun linki var. Katılmak isterseniz açıklamalardan Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. O zaman bölüme başlayalım. Şimdi Final Star yapımına bakacak olursak bizden Antimatter, Final Shard, Dark Matter, Eternalis Fuel Block ve Ultimate Singularity istiyor. Şimdi bunları alalım üstümüze. Eternalis Fuel Block bu şekilde direkt olarak. Zaten bizde olan EMC'si daha önce yapmıştık bunu. 9'lu craft ile yapılıyor. Bunu da sisteme öğretelim. Şimdi bunun craft'ına bakacak olursak bizden 45'li Mechanical Crafter istiyor. Ben onu buraya bootledim. Alt tarafı 5'lik, en üst tarafı 5'lik, geri kalanlık 7'lik olarak yapıyoruz. Bunların yönlerini de hepsini artık en son buraya gelecek şekilde ayarladım. Biraz ortaya toplanıyorlar önce. Ortadan daha sonra buraya gidecekler. Görsel olarak güzel gözükmesi için böyle bir şey yaptım. Şimdi yavaş yavaş bunu bootleyelim. Ortaya bir tane Ultimate Singularity. Onun etrafına 8 tane Eternalis Fuel Block koyduk. Bunların etrafına Dark Matter koyuyoruz. Köşeler boş olacak şekilde. Bu şekilde bunları da yerleştirdik. Bu şekilde de antimatter'larımızı koyuyoruz. Kalan boşluklarda artık Final Star'ları doldurmamız gerekiyor. Ve bunlar stacklenmediği için tek tek böyle envantere alıp koymanız gerekiyor. Sonuncuyu koyduğumda artık craft başlayacak ve herhangi bir şey yanlış yapmadıysak ilk Final Star'ımızı elde edeceğiz. Herhangi bir yanlış yapmamışız. İlk Final Star'ımızı elde ettik. Bu kendi başına 100 milyar EMC demek. Yukarıda görebiliyorsanız bizim 4.9 milyar EMC'miz var. Ama bu tek başına 100 milyar EMC yapıyor. Bunu sisteme attığımda artık 104 milyar EMC'miz oldu. Eğer seriyi bitirmeyecek olsaydık çok güzel bir EMC kaynağı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ama maalesef seriyi buraya kadar getirmişler. Burada belki bir chapter daha ekleselerdi bunu da artık otomatikleştirip daha iyi şekilde EMC üretebilirdik. Şimdi bundan bizim toplamda 3 tane buraya lazım. Bunların craftlarında da her birinde birer tane istiyor. Şu hariç. Burada bir tane ve son olarak burada da bir tane. Yani toplamda 7 tane bundan gerekiyor yanlış saymadıysam. Ben bunlardan 7 tane buraya bootlayıp geri geleyim.
Aynı starlarımızı craftlayıp geri geldim. Artık şöyle 700 milyar EMC'miz oldu. Yani toplamda 7 tane final starımız oldu. Bunlar sayesinde de artık buradaki görevlerden ilerleyebileceğiz. Bize bu kreatif eşyaların 4'ü de gerekiyor. Hangi sırayla yaptığımızın önemi yok. O yüzden şöyle Creating ile başlayalım. Bunları da sisteme atabiliriz. Zaten sistemde craftlayacağız her şeyi. İlk olarak Steam Engine yaparak başlıyorum. Bu arada bu Steam Engine, böyle göstereyim size de. Create'in sıvı tankları ile beraber buradaki Steam Engine'i koyarsanız ve bunun içine su verirseniz ve bunun altına da Blaze Burner koymanız gerekiyor. Tabii ki de buradaki başka ateş kaynaklarıyla da bunu ısıtabiliyorsunuz ama Blaze Burner'ı koyarsanız çok daha hızlı şekilde ısınıyor. Burada minimum 4'e 4'lük bir build yapabiliyorsunuz diyor. Tabii ki de bunun büyüklüğünü daha da arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle kat koyarak arttırabiliyorsunuz. Bunların her biri yanlış hatırlamıyorsam ya 16.000 ya da 64.000 stres unit üretiyordu. Yani bizim burada kullandığımız elektrik motorlar, bunların tanesi 16.000'e kadar stres unit üretiyor. Ama bu tek başına 64.000 hatta 65.536 stres unit üretebiliyormuş. Modpack'inizde Creative'in bu eşyası yoksa, çünkü bu bir addonla birlikte geliyor. Bu yoksa bunu kullanarak çok daha yüksek stres unitler üretebilirsiniz. Şöyle Creative motoru yaptık. Creative motor bildiğiniz Create'in sonsuz enerjisi demek aslında. Creative Storage Disk'ten devam edelim. Çünkü bunun için 16 milyonluk Storage Disk craftlamamız gerekiyor. Hatırlıyorsanız burada bir kere craftlamıştık. Ondan bir kere daha vereceğiz. Bu onu craftlarken biz de yanına 2 tane controller craftlayalım. Ve bunlar oldukça uzun süren craftlar. Sizin için 1-2 saniyede direkt tüm craftlar bitmiş şekilde geliyor ama benim tarafta çok fazla bekliyorum bunları yaparken. Tabii ki de onları yaparken de ayrıca bazı eşyalarımız bitiyor. Mesela buradaki Improvement Mechanic Lessons'ımız bitmiş. Şimdi bundan dolayı da craftlar yavaşladı. Görüyorsunuz burada. Buraya gelmediği için bunu bekletiyor. Bu tarz şeyler oluyor. Ben uzun uzun bekliyorum burada. Hatta beklerken buraya controller'ı da öğretelim. Onu da elle yapmaya gerek yok. Bu şekilde controller'ı öğrettim. Bize 2 tane gerekiyor. Şimdilik şuradaki exporter'ı geçici olarak durduracağım. Sebebi de sanırsam bizde şu anda yeterince Final Star mevcut. Yetersiz kalırsa daha fazlasını craftlarız. Buradaki exporter'dan da kaldırıyorum. Artık bunlar yardımıyla AMC üretiyorduk hatırlıyorsanız. Onu da durduralım. Gerekli eşyaları craftlayabilelim. Şöyle 2 tane controller istediğimde yapabiliyor olarak gözüküyor. Buradaki craftları bir cancel'layalım. Daha öne çıksın bu. Çünkü stone'ları falan ortak kullanıyoruz. O yüzden biraz sorun yaşıyor. Şimdi şöyle de Creative Storage diskimizi yaptık. Bunu buraya koyarsak buradaki disk kapasitemiz sonsuz olur. Ama şu anda koymayacağım çünkü bunu craft'ta kullanacağız. İçerisine herhangi bir eşya gelmesini istemiyorum. İkincisi de tamam. Üçüncü olarak Creative Energy Cube yapalım. Bu bizden Ultimate Energy Cube istiyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu da zaten açıklamalar kısmında yazmış. Buradaki enerji küpü dolu olarak istiyor bizden. Ama bunu yere koyarsak buradaki eşyanın owner'ı biz oluyoruz. Şu anda no owner olarak yazıyor. Koyduğumuz enerji küpün owner'ı biz olduğumuz için craft yaparken oradaki recipe'yi göremiyor. O yüzden bunu yere koymadan flux point ile ya da buraların içerisine atarak şarj edebilirsiniz. Şöyle bir tane yaptık. Flux point tabii ki de biraz yavaş şarj ediyor. Buraya koyduğumuz zaman daha hızlı şekilde şarj oluyor. Buranın dolmasını da bekleyeceğiz. Son olarak da bundan bir tane daha yapmamız gerekiyor. Aslında direkt olarak diğer taraftaki chemical tank'i de sökebiliriz. Ama zaten yapımı gayet kolay. Bunu da yaptık. Son eşyamız da Creative Fluid Tank. Bunun için bizden 2 kova ether gazı istiyor. Geçen bölümde hatırlıyorsanız buradaki Fluid Grid'i Portable Grid craftlarken kullanmıştık. O yüzden bundan bir tane daha yapacağım. Şöyle gridimizi craftladık. Onu da Fluid Grid'e çevirdik. Bunu neden yaptım? Buradaki ether gazı direkt olarak şu şekilde kovaları alabiliyoruz. Aslında gidip oradaki Ender Tank'a da tıklayabilirdim ama farklı bir şey daha gösterebilmek için bunu yaptım. Bazı arkadaşlar bunu bilmiyor olabilir. O yüzden böyle bir yöntem olduğunu da göstermek istedim. Bununla beraber de Creative Fluid Tank'imizi de yaptık. Burada sadece geriye Creative Energy Tank kaldı. Onun da içeriği dolmuş durumda şu anda. Bunu da craftlayabiliriz.
Bunu da craftını yaptık ve artık Final Power Flower'a geçebiliriz. Başka modpacklerde bu flower'ların daha düşük versiyonlarını görebilirsiniz. Biz direkt olarak en üst seviyesini yapıyoruz. Bu modpack'te böyle flower yazarsak diğer versiyonlarını koymamışlar direkt. Yani sırayla bunu kullanarak upgradeleyemiyorsunuz. Tek tek upgradelediğimiz kısımlarda şöyle yapıyor insanlar genelde. Bundan birkaç tane craftlıyor, yere koyuyor. Zaten burada bizim flowing time'ımız var. Flowing time'da hızlandırıyor. Çok fazla EMC edip diğerlerini craftlıyor. Bu da çok hızlı bir şekilde en sonuncu flower'a geçmesini yarıyor insanların. Sanırsam bunları elle koymamız gerekiyor. Şu şekilde Final Power Flower'ı da elde etmiş olduk. Şimdi bunu şöyle gösterebilirim. Yukarıda EMC üretimimiz şu anda 460.000 şeklinde gidiyor. Bunun üzerine gelirsek saniyede 48 trilyon EMC üreteceğini söylüyor. Bunu yere koyduk. Gördüğünüz gibi yukarıda artık EMC üretimimiz 48 trilyona çıktı. Yani bu da ne demek oluyor? Bizim şu anda Final Star üretimimizi görüyorsunuz. Bu modpack'te şu ana kadar gördüğümüz en fazla EMC isteyen şey. Ama bunu bile bu hızla üretebiliyoruz artık. Tabii ki de bunu daha da abartmak isterseniz Flowing Time yardımıyla bu şekilde hızlandırabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi saniyede 910 trilyon EMC üretmeye başladık. Şimdi son üretmemiz gereken şey Creative Vending Upgrade. Bunu ben direkt olarak sisteme öğretmek istiyorum. Sebebi de şu. Bizim Final Flower'lardan 4 tane yapmamız gerekiyor. Yani bu Creative eşyaları 4'er kez tekrar craftlamamız gerekiyor. Böyle bunları sisteme öğretelim. Sistem otomatik olarak bizim için craftlasın diyorum. Tabii ki de buradaki enerji kübü falan craftlayamayacağız ama ultimate şeklini zaten biliyoruz. Bundan şöyle 3 tane daha isteyelim. Bunları da yavaştan şarj etmeye başlayalım. Üç tane creative motor craftlattım. Bu ikisi de üzerinde de şarj oluyor bu arada. En kolay zaten chemical tank. Bunu da öğretelim sisteme. Bundan da 3 tane isteyelim. Burası da tamam. Bizim burada 6 kova eter gaza ihtiyacımız var. Onları da alayım, sistemin içerisine atayım ki Creative Fluid Tank'leri de oluşturabilelim. Böyle 3 tane Creative Fluid Tank'imizi de yaptık. Bu arada şu dolduysa bunu da swaplayalım. Diğerleri de dolmaya devam etsin. Son olarak ne kaldı? 3 tane Creative Storage Disk kaldı. Buradaki controller'lar belki sıkıntı çıkartabilir çünkü altında EMC gözüküyor. Ama bir deneyelim. Bunun için yeterince Nether Quartz'ımız yokmuş bu arada. Bunu da hızlandırmak için farklı bir yönteme gidelim. Ben burayı kırıyorum. Böyle buralara trapdoor'lar koyuyorum. Şimdi buranın içerisine dropper yardımıyla quartz'ları atacağım. Bakalım hangi dropper'ı kullanabiliriz. Burada Factory Dropper ya da Modular Routers'ın dropper'larını kullanabiliriz. Modular Routers da gayet güzel bir moddur bu arada. Bu mod pek de hiç kullanmadık ama birçok işlevi gayet güzel tek başına yapabiliyor. Şöyle bir tane Modular Router craftlayalım. Bununla beraber buraya item droplatalım. Şimdi bunun içerisine bizim dropper kartı koymamız gerekiyor. Burada dropper modül diye bir modül var. Bunu koyacağız. Bunu craftlayalım. Bir tane normal dropper'ın yanında bizden Modular Routers'ın blank modülünü istiyor. Bunun üstüne sağ tıkladığınız zaman bir UI açılıyor ve bu UI içerisine bizim ne koyacağımızı belirlememiz gerekiyor. Belirlemediğimiz zaman içinde direkt olan şeyi bırakıyor mu onu tam bilmiyorum. O yüzden ben buradan belirlemeyi seçiyorum. Whitelist yaptım. Soul Sand dedim ve alt taraftan bıraksın dedim. Ayrıca buna tabii ki de bazı upgrade'ler de takabiliyorsunuz. Böyle şu anda gördüğünüz gibi 1-1 bırakıyor. Böyle bir tane stack upgrade yaptım. Bakalım bu direkt olarak işe yarıyor mu? Bununla beraber 2-2 bırakmaya başladı. Yani bu
istediğimiz şeyi yapıyor. Bundan daha fazla yapmamız lazım tabii ki de. Şöyle biraz kağıt craftı verelim. Böyle 6 tane koyduğumuzda bir stack şeklinde buraya bırakabiliyor. Bununla beraber bunu hızlandırmamız da gerekiyor. Şöyle Modular Routers'ın speed upgrade'lerini yapacağız. Bundan da 9 tane koyabiliyormuşuz. Artık çok daha hızlı şekilde bunları droplamaya başladı. Şimdi burada benim yapmak istediğim bir şey daha var. O da bizim magnetimize bir tane filtre belirlemek. Ben buraya diyeceğim ki Blacklist, Soul Sand tabii ki de Nether Quartz ve Gold Nugget'ı çekmesin diyeceğim. Çünkü bunları burada craftladığı zaman buraya koyacak bir sistem yapmamız lazım. Magnetimizi de artık buraya koyabiliriz. Buna da bir exporter bağlayacağız. Exporter'ı şu şekilde yanından bağlıyorum. Buraya da artık Soul Sand koyup Speed ve Stack upgrade'lerini koyabilirim ki buraya atsın. Buradaki arkadaş da bunları yıkamaya başlasın. Bu şekilde çok daha hızlı şekilde Nether Quartz elde edeceğiz. Tabii ki de bunun dezavantajı, buraya siz çok fazla eşya koyuyorsunuz. Bu FPS'i kötü şekilde etkileyebilir. Hatta bunu bir süre durdurayım. Sebebi de önce burada oluşan kuarsları çekelim. Hatta bunları bir elle aldım. Yere çok fazla eşya bıraktığı için sıkıntı çıkartıyor. Önce bir vakum upgrade'i yapalım. Yapımı oldukça kolay. Bunun için bir tane daha Modular Routers koyuyorum. Onu da buraya koydum. Şimdi buna whitelist belirleyip Nether Quartz ve Gold Nugget'ı çekmesini isteyeceğim. İçerisine upgrade'lerini taktım. Böyle bir deneyelim. Buradan çekebiliyor mu diye. Gördüğünüz gibi Quartz'ı buraya çekti. Şimdi bu çektiği eşyayı da alttaki driver'a yollamamız gerekiyor. Bunun için de Modular Routers'ın Sender ve Puller modulları var. Puller bir yerden eşya çekmeye yarıyor. Sender de yollamaya yarıyor. Şöyle seviye ikisini yapalım. Buraya shift sağ klik yaptığımda target olarak burayı seçti. UI'ni açalım. Whitelist diyelim. Muhtemelen buna whitelist yapmamıza gerek yok çünkü zaten buraya çekilecek eşyaları bir whitelist yapmıştık. Ama ben yine de whitelist koyuyorum. Bu şekilde attığımız her şey artık buraya çekiyor. Şimdi buradaki sistemi tekrardan açabiliriz. Burada quartzlar oluşacak. Ve ben buraya çok fazla stack koyduğum için hepsini birden craftlıyor burası. Bir depotun içerisine koyduğumuz zaman sadece bir stack craftlıyor ve duruyor. İkinci stack'i koyamıyoruz. Ama bu şekilde çok fazla stack'i aynı anda koyabiliyoruz. Hatta buradaki bana biraz time ile battle'la hızlandırdığımızda hepsi hızlı bir şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde artık Nether Quartz elde ediyoruz. Ve bu sistemi belli bir yerden sonra kapatmam gerekecek. Burada herhangi bir ne kadar da olduğuna dair bir veri alıp bunu durdurmuyoruz. Siz öyle bir şey yapmak istiyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Storage Travers'ın Redstone Upgrade diye bir upgrade'i var. Bu upgrade buranın içerisinin doluluk oranına göre bir redstone sinyali yolluyor. O sinyalle beraber de bunu kapatabilirsiniz. Ama şu anda benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi bakalım 3 tane disk craft'ı verebiliyor muyuz? Hala 16.000 tane eksik. Şöyle bir taneyle başlayalım. İkinciyi veremiyoruz. Sadece bir tane verebiliyoruz. Şimdi bizim burada enerji depolarımız doldu. O zaman ne yapalım? Kreatif enerji tankları yapalım. Böyle 3 tane plug craftlıyorum. Üç tane daha kreatif enerji tankımızı yaptık. Son olarak bize artık kreatif storage diskler kaldı. Bunun craftını bekleyeceğiz. Ben artık şurayı da kapatmak istiyorum. Buraya çok fazla sand yolluyorduk hatırlıyorsanız. Bu sandstone'lar bizim buradaki craftlarımızı yavaşlatmasına sebep oluyor. O yüzden onları iptal ettim. Şöyle tekrardan craft'ı vereyim. Böyle ikinci craft'ı da verebiliyorum. Hatta belki üçüncüyü de craftlatabiliriz. Aynen üçüncüyü de craftlatabiliyoruz. Buradaki sistem artık kapatabiliriz bunu. İçerisine daha fazla quartz atmasın. Burada biraz elle müdahale edeceğim. Yardımcı olacağım buradaki sisteme.
Hızlandırıyorum bunu. Hızlandırınca da tabii ki de içerisi doluyor. Buradaki interface'e yollamaya çalıştığı için hepsine. Ya da şöyle yapalım. Bir tane laser node koyalım buraya. Buraya bir tane item kart koyup beyaz channel'dan extract alacağım. Bu da işlemleri hızlandıracaktır. Tek tek elle yapmak yerine. Bu şekilde birleştirdiğimde bunun output'u sol tarafmış. Yani map'ten bakarsak öyle south tarafı. Buraya da south belirliyoruz. Tabi bunları yaparken craft bitti sanırsam. Burada ne kaldı craft için? Bizim burası kaldı. Bunu da hızlandırabiliriz. Ben buradaki sistemi de bununla bağlayacağım ki fazlalıklar buraya gidebilsin. Buradan da çekemiyorduk. Bunu da hızlandırmış olduk bu şekilde. O kadar fazla craft yapıyoruz ki artık burası da yetersiz kalmaya başladı. Ama bunlar tabii ki de bizim son craftlarımız, o yüzden çok da sorun değil. Sanırsam hepsi tamamlanmış durumda. Aynen. Artık bunlarla beraber 3 tane daha final floor yapıyorum. Şöyle 4 tane oldu. Bunu da kıralım. Yukarıdaki EMC sayısına bakın. 1 quintilyon EMC'miz oldu. Son olarak da artık Creative Vending Upgrade'i yapabiliriz. Bununla beraber de modpack'i tamamlamış oluyoruz. Normalde bunu buradaki driver'ın içerisine koyduğunuz zaman bu driver'ın içerisine hangi eşyayı koyarsanız ondan sonsuz miktarda elde ediyorsunuz. Ama bunu şimdi ben direkt olarak sağ tıklarsam buranın içerisine yerleşir ve bunun içinden tekrar bunu sökemem. O yüzden şöyle bir taktik gördüm internette. Bakalım çalışacak mı? Burada bir tane hopper yardımıyla buranın içerisine bu upgrade'i atıyorum. Ve benim bunu kilitlemem gerekiyor. Bunu kilitledikten sonra artık bunun içinden vending upgrade'imizi alıp normal içerisine takabiliriz. Artık gördüğünüz gibi sonsuz miktarda Creative Vending Upgrade elde ettik. Bunu normal şekilde böyle direkt sağ tıklayarak taksaydınız bunun içerisine gidecekti. Yani şöyle buraya gidecekti ve buradan geri çekemiyorsunuz bunu. Bunu ne yaparsam yapayım bunun içerisinden çıkartamıyorum. Kırılınca da gelmiyor. O yüzden bunu yaparken önce upper koyarak bunun içerisine eşyayı koymanızı öneririm. Bununla beraber artık bizim en fazla EMC isteyen şeyimiz neydi? En fazla Final Star EMC istiyordu. Bunu içerisine koyduğumda sonsuz miktarda Final Star'ımız var. Diyelim ki ben bunu sisteme göstereyim External Storage'la. Buraya bir External Storage bağladım. Bir tane de kablo bağladığımda şöyle sonsuz miktarda buradan Final Star alabiliyoruz. Bu şekilde de artık modpack'in sonuna geldik. Benim için gayet keyifli bir modpack'ti. Tabii ki de arkada bazı yaptığımız sistemler çok dağınık şekilde oldu. Bu ilk konusunda çok iyi değilim. Bunu fark etmişsinizdir. O yüzden ben buraya düz bir alan içerisine bunları koydum. Böyle modpack'ten çıkmadan önce bir backup dosyası almak istiyorum. Bu save'i de Discord'da sizlerle paylaşacağım. Eğer girip save'e bakmak istiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.